Gene elimizdeki malzemelerle güzelleşmeye devam. Salatalık losyonu yapıyoruz bugün. Kırışıklıklarımızı, sarkmalarımızı tedavi edecek. Cildimize o gerekli nemi verecek. Aynı zamanda lekeleri giderecek ve göz altındaki kırışıklıkları açacak. Harika bir tarif. Küçük boy bir salatalığı aldım arkadaşlar, yıkadım, rendeledim. Bu tarifte benim için salatalığın suyu gerekiyor. O yüzden posasını ayrı bir tarafa alıp dilerseniz bir başka maskede değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde salatalık suyunu çıkartıyorum. Salatalık suyunun içerisindeki vitamin ve mineraller hücrelerimizi, cildimizi yeniliyor, iyileştiriyor. O yüzden çok güzel bir salatalık losyonu yapmaya devam edelim. Cam bir kabın içerisine sıcak su döküyorum. Bu sıcak suyun üzerine de başka bir cam kap koyuyorum. Şimdi salatalık suyumu yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar bu kabın içerisine koyuyorum. Onu biraz ılıtacağım. Bunda böyle dikkat etmemiz gereken birkaç püf noktası var arkadaşlar. Önce bir sıvı karışımı aldım. Bakın bunu böyle bir ılımaya bırakıyorum bu tarifte. Bir 5 dakika kadar o tarafta o beklesin, biz diğer taraftan farklı bir oluşuma geçiyoruz. Aloe vera jeli geldi, ben çok seviyorum. 1 yemek kaşığı aldım. Avokado yağı içerindeki A, E vitaminleriyle o kuru ciltleri anında tedavi eden, o pul pul dökülmeleri, kırışıklığı çok güzel açan, gideren güzel bir yağ, ben çok seviyorum. 1 tatlı kaşığı da avokado yağı ekledim. Şimdi gliserin geldi arkadaşlar. Gliserin de leke tedavi etmede oldukça etkili. Yarım tatlı kaşığı kadar gliserinden ilave ediyorum. Bakın bunu karıştıracağız. Şimdi göreceksiniz. Karıştırdıkça beyaz, güzel bir krem haline gelecek. Bakın işte bu da çok güzel etkiler elde etmenizi, cildinizdeki o kuruluğu, kırışıklığı, lekeleri gidermenizi sağlayacak harika bir krem. Derseniz ki benim için bu kafi, ben bunu çok sevdim. Tamam, sadece bunu yapabilirsiniz. Bakın hemen sürüyorum ellerime. O kadar güzel aydınlatıyor, canlandırıyor ki bu da çok güzel bir tarif. Ama diyorsanız ki ben böyle cildimi tıkamadan, çok böyle yağlı bir hissiyat elde etmeden daha hafif ama böyle etkilerin de çok olduğu bir şeyler yapmak istiyorum. O zaman devam ediyoruz. Şimdi az önce o ılıttığımız salatalık suyu var ya, onun üzerine bu kremden ilave ediyoruz. Onu losyon haline getireceğiz. İşte burada dikkat etmemiz gereken sıvı karışımın içerisine o katı karışımı ilave etmek. Yoksa böyle beklemediğiniz sonuçlar olacak. O iyi çözülmeyecek, pütürlü dokuda olacak arkadaşlar. Yani bir losyon elde etmiş olmayacağız. Ama bu şekilde şimdi göreceksiniz, çok güzel çözülüyor. Tekrardan sıcak kabın içerisine biraz aldım. Orada karıştırıyorum. Bakın tamamen çözüldü. Homojen, güzel, hafif dokuda olan, cildimi yağlandırmayan ama çok güzel tedavi edecek, canlandıracak olan salatalık losyonumuzu bu şekilde yapıyoruz. Son bir şey kaldı. Kırışıklıklarına derin temas edelim, açalım. O yüzden E vitamini. Hem bu losyonun ömrünü uzatacağız hem de etkiyi çok daha fazla hale getirmiş olacağız. 6-7 damla kadar E vitamininden bu salatalık losyonu tarifime ilave ediyorum. Hepsi birbirine giriyor, tüm ürünler. İşte bu kadar. Losyonum bu şekilde hazır. Tekrardan bir karıştırıyorum. Oldukça güzel, olması gerektiği gibi harika bir tarif elde etmiş oldum arkadaşlar. Şimdi bunu kullanımı daha kolay hale getirebilmek adına başka bir kaba aktarabilirsiniz. Ağzını kapatıp buzdolabında 2 hafta muhafaza edebilirsiniz. Ben böyle bir huni yardımıyla şişeye aktarıyorum. Salatalık losyonumuzu buzdolabında muhafaza ediyoruz ve sabah akşam birkaç damla sürüyoruz. O kadar kısa sürede cildinizin tazelendiğini, yenilendiğini, ferahladığını, kırışıklıkların ve lekelerin açıldığını, azaldığını göreceksiniz ki çok seveceksiniz. Dediğim gibi hiç ağırlık da yapmıyor. Ben o yüzden böyle daha taze, daha fresh, daha hafif dokuda olan ürünleri tercih ediyorum. Çok daha fazla seviyorum. Bakın ellerime sürdüm. Hemencecik de emiverdi, böyle bir güzel cildim onu çekti. Yüzüme geçeceğim ama önce lütfen
Kanalımıza abone olup bildirimleri açalım ve altyazılardan da dilediğimiz dili işaretleyerek videolarımızı öyle izlemeye devam edelim. Şimdi geldik bunu temiz cildimize uygulamaya. Ellerime döküyorum birkaç damla bu şekilde. Sonra onu avucumda birazcık ısıtıyorum ve aşağıdan yukarıya, içten dışa doğru ellerimle masaj uygulamamı yapıyorum. Misler gibi de kokuyor. Büzücü etkisi sayesinde o salatalığın cildimizdeki gözenekler de çok güzel sıkılaşıyor arkadaşlar. Sizin de çok severek, fayda görerek kullanacağınıza inanıyorum. Ben bu şekilde salatalık losyonumu kullanıyorum. Göz altlarıma da böyle damlatıyorum. Oralara da böyle kan akışını hızlandırmak için küçük dokunuşlarla masajımı yapıyorum. Ve kırışıklıkların çok daha aza indiğini görüyorum. Bu arada buraya kadar izlediyseniz videoyu beğendiniz diye düşünüyorum. O zaman bunu bir sonuçlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel günlerde, daha umut dolu, sağlıklı, kendinizi iyi hissettiğiniz günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Hello my friends. I have shared cucumber lotion. If you have the right skin, wrinkles, spots, and large pores, do this as soon as possible. I'm sure that you will like it. Take care. Bye-bye.